Çocukların ödev yapmasını sağlamak ailelerin en önemli problemlerinden biridir. Uzmanlar çocuğa ödev sorumluluğu verilmesi gerektiğini belirterek ödev yapmaya zorlamak yerine ödev saatinin birlikte planlanmasını tavsiye ediyor. Uzmanlara göre çocuğa ödevin öğrenmenin pekiştirme aşaması olduğunu anlatmak gerekiyor. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi uzman klinik psikolog Ayşe Şahin çocuklarda ödev yapma alışkanlığı kazandırılmasıyla ilgili şu önemli değerlendirmelerde bulundu. Ödev yapmak öğrenilen bilginin kalıcılığını sağlamak içindir. Ödev öğrencilere öğretmenleri tarafından verilen, öğrencinin kendi başına ya da ailesinden destek alarak yapmasının planlandığı öğrenme aktivitesidir. Ödev yapmak, çocuğun öğrendiği bilginin kalıcılığını artırarak öğrenmenin sürmesini ve çocuğun öğrendiği konuya farklı boyutlardan bakabilmesini sağlar. Hem öğrencilerin hem de ailelerin ödevin bir öğrenme yöntemi olduğunun bilincinde olması gerekir. Ailelere ve eğitimcilere düşen rol, ödev yapmanın çocuk için olan faydalarını çocukla konuşmak olacaktır. Ödev yapmanın akademik başarıyı artıracağı, bireyin sorumluluk duygusunu geliştireceği, zaman yönetimi, öncelik belirleme, planlama becerilerini destekleyeceği, çocuğun kendi davranışları üzerinde kontrolü sağlayacağı çocuğa anlatılmalıdır. Ortak bir kararla ödev saati belirlenmeli. Ailelerin çocuklara ödev bilinci kazandırmaya çalışması gerektiğini ifade eden Ayşe Şahin, çocukla konuşularak ortak alınan bir kararla ödev saati belirlenmesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti. Bu saat çocuğun yemek yeme ve dinlenme gibi fiziksel ihtiyaçlarının karşılandıktan sonraki bir zaman diliminde planlanması daha uygun olacaktır. Aileler tutarlı bir biçimde belirlenen saatte çocuğu ödev yapmak için desteklemelidir. Çocuk yaşça küçük ve sorumluluk almakta zorlanıyorsa ailelerin motivasyonel yaklaşımı faydalı olacaktır. Aileler bazı durumlarda sabırsız, suçlayıcı, eleştirel yaklaşmaktadırlar. Bu tutumlar çocuğun ödev alışkanlığı geliştirmesine ket vurmaktadır ve aile içi iletişim problemlerine yol açmaktadır. Her çocuğun öğrenme stilinin farklı olabileceğini hatırlatan psikolog Şahin sözlerine şöyle devam etti. Bazı çocuklar sesli bir ortamda çalışamaz. Bazıları da sessiz bir ortamda zorlanabilir. Çalışma için sese ihtiyaç duyan çocuklarda müzik eşliğinde çalışmak uygun olabilir. Bunun yanında çalışma ortamının ışığı, çevredeki görseller, odanın ısı seviyesi gibi bazı faktörler de çalışmadaki verimlilik üzerinde etkilidir. Aileler çocuklarını tanıyarak uygun ortamı oluşturma konusunda çocuklarını yönlendirmelidir. Bunun yanında aileler çocukların davranışlarının sonuçlarını deneyimlemesine izin vermelidir. O yüzden aileler bu konuda sabırlı olmalı ve bunun bir süreç olduğunu unutmaması gerekir. İlkokul dönemindeki bir çocuktan ödevlerinin sorumluluğunu alması beklenebilir. Ancak bu dönemde olmasına rağmen hala ödev sorumluluğunu almakta güçlük çeken çocuklar da bulunabilir. Aileler ödev yapmama sonucunda çocukların ne gibi olumsuzluklar yaşayacağını onlara anlatması gerekir. Ayrıca bazı ailelerde ödev yapmayan çocuğun ödevlerinin ebeveynler tarafından yapıldığını görebiliyoruz. Bu tutumla çocuk kendi davranışlarının sonuçlarını yaşama deneyiminden mahrum kalacaktır ve ödev yapmaması sonucunda öğretmeninin onu uyarması gibi doğal sonucu deneyimleyemeyecektir. Oysa çocukların davranışlarının sonucunu yaşaması sonraki durumlarda farklı davranmaları için gereklidir. Çocukların tecrübe ederek öğrenmelerine bu yüzden fırsat verilmelidir. Ailelerin ödev yapmayan çocuğu sürekli zorlayarak ya da çocuğun üzerinde baskı kurarak çocuğun davranışını anlık değiştirip ödev yapmasını sağlayabileceğini ifade eden uzman klinik psikolog Ayşe Şahin, bunun uzun vadede işe yarayan bir yöntem olmadığını ifade ederek şunları kaydetti. Ödev yapma davranışıyla çocukta içsel bir motivasyon oluşturup sorumluluk bilinci geliştirmeyi hedeflemek doğru olacaktır. Ancak baskıyla bu davranışı gösteren çocuk dışarıdan bir kontrol olmadığında sorumluluğunu ihmal edebilir. Çocukların ödev yapması için onları motive etmek işe yarayan önemli bir yöntemdir. Ödevden sonra dinlenebileceğini söylemek ya da ödevden sonra çocukla oyun oynamak çok daha etkilidir. Çocuğu suçlamak yerine çocuğun yapabildiklerine odaklanarak bunları pekiştirmek çocukta olumlu davranışları artıracaktır.